Ben de böyle bir kızımızın olmasını çok istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Gelecekteki çocuğumuz için harika bir baba olacaksın. Mutlu olmamız için her şeyi yapacağım. Kaya, Cihan ve Alya'dan bir süre Şimal'ın yanında kalmalarını rica eder. Onlar da kabul eder ve bebeğin yanında olmak için odada kalırlar. Alya çocuk bakımı konusunda deneyimli olduğu için kendine güven duyar. Cihan ise tam tersine kafası karışık görünmektedir. Hareketleri dikkatli ama belirsizdir. Alya onun durumunu fark eder ve sakin bir şekilde ona çocuğu nasıl doğru tutacağını ve onu nasıl sakinleştireceğini gösterir. Alya'nın Şimal'ı kollarında tuttuğunu gören Cihan, birlikte çocuk sahibi olma isteğinden bahsetmeye geri döner. Alya bu düşünceleri reddetmez ve sakin bir şekilde kabul eder. Geleceklerini aynı yönde gördüğünü ve onun iyi bir baba olacağından emin olduğunu teyit eder. Gece huzursuz geçer, çünkü Şimal sık sık uyanır ve ilgiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle neredeyse hiç dinlenmezler, sürekli çocuğun etrafında birbirlerinin yerini değiştirirler. Ancak sabah çocuk nihayet sakinleşip uykuya daldığında, biraz dinlenme fırsatı bulurlar. Cihan erken uyanır ve karşısında huzurlu bir manzara görür. Alya ve çocuk yan yana uyuyorlardır. Bu an tam da hayal ettiği gibi bir gelecek olduğu için onu derinden etkiler. Ancak bu sessizlik uzun sürmez. Rahibe Meryem aniden odaya girer ve kapıyı karıştırdığını söyleyerek gelişini açıklar. Hızlı tepkisi ve kendini haklı çıkarma çabası, Alya'nın durumu algılamasını değiştirmez. Hemen ölçülü bir şekilde tepki verir, ancak böyle bir görünümün uygunsuz olduğunu açıkça belirtir. Resmi özre rağmen, bunun bir kaza değil, malikanedeki atmosfer ve çevresindeki insanların davranışları hakkındaki şüphelerini doğrulayan kasıtlı bir adım olduğu ona aşikar gelir. Ertesi gün Cihan'ın itirazlarına rağmen Alya Engin tarafından düzenlenen bir ustalık sınıfına gitmeye karar verir. Bir noktada Alya ortadan kaybolur ve kaçırıldığı anlaşılır. Bu haber Cihan için büyük bir darbedir, çünkü en büyük korkusu, onu kaybetmek, aniden gerçeğe dönüşür. Duygulara vakit ayırmadan hemen harekete geçer ve onu en kısa sürede bulmak için tüm fırsatları değerlendirir. O sırada Alya bilinmeyen kapalı bir odada kendine gelir. Şaşkındır, nerede olduğunu ve başına ne geldiğini anlamaz ve kaçırılma koşullarını hatırlamaması durumu daha da karmaşıklaştırır. Hiçbir bilgiye sahip olmaması, tehlike hissini daha da artırır. Kısa süre sonra, kaçıranlar Cihan ile iletişime geçer ve zorlu bir şart koşarlar. Alya'nın hayatının onun seçimine bağlı olduğunu açıkça belirtirler ve onu Meryem ile Ali arasında bir seçim yapmaya zorlarlar. Karar onun için açıktır, çünkü tereddüt etmeden Alya'yı seçer, ancak Meryem'i feda etmeye hazır olmaması durumu karmaşıklaştırır, bunun onu tehlikeli insanlara teslim etmek anlamına geleceğini fark eder. Riskleri fark ederek, doğrudan hareket etmez, ancak Meryem'i tehlikeye atmadan Alya'yı kurtarmasını sağlayacak bir plan oluşturur. Araması sonuç verir ve kaçıranların izini sürer. Yavaş yavaş Alya'nın tutulduğu yeri bulur ve olabildiğince hızlı hareket eder. İçeri girdiğinde onu baygın halde bulur ve bu an onun için en zor an olur, çünkü bir an için çok geç kaldığını düşünür. Ancak Alya kendine geldiğinde, gerginlik yerini rahatlamaya bırakır. Zaman kaybetmeden onu kollarına alır ve dışarı çıkarır, gecikmeye veya hataya yer bırakmaz. Bundan sonra Cihan Alya'nın durumunun stabil olduğundan ve herhangi bir sağlık riski olmadığından emin olmak için onu hastaneye götürür. Geceyi doktorların gözetiminde orada geçirir ve Cihan, sürekli yanında olup durumu izleyerek onu yalnız bırakmaz. Sabah durumu iyileştiğinde, kaçırılmanın herhangi bir detayını hatırlayıp hatırlamadığını dikkatlice öğrenmeye çalışır. Ancak Alya net bilgi veremez, sadece yüzünü görmediği bir adam olduğunu belirtir. Bu somut cevaplar vermez, ancak aramayı daraltmaya olanak tanır. Eve döndükten sonra Cihan, onu yalnız bırakmamaya karar verir.
Yanında kalarak ona bir güvenlik duygusu yaratırken, aynı zamanda da harekete geçmeye devam ediyor. Paralel olarak kaçırmanın arkasında kimin olabileceğini aktif olarak araştırıyor, tüm olası bağlantıları ve motifleri analiz ediyor. Sonuç olarak tüm ipuçları onu iki ana versiyona götürüyor. Ya Meryem'in eski kocası Feyyaz, ki onun da baskı için kendi nedenleri olabilir, ya da Bora'nın geçmiş ilişkileriyle bağlantılı kişiler, özellikle de durumu kendi amaçları için kullanmış olabilecek kişiler. Her iki seçenek de tehlikeli olmaya devam ediyor ve bu da Cihan'ın tehdidi nihayet ortadan kaldırmak için daha dikkatli ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gereken zorlu bir aşamanın daha önünde olduğu anlamına geliyor. Bu olaylar dizisi, Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin yeni bir seviyeye geçtiğini açıkça gösteriyor. Duygusal bağlılıktan, sadece duygulara değil, aynı zamanda paylaşılan deneyimlere, sorumluluklara ve yaşanan krizlere dayanan derin bir bilinçli bağ doğru. Çocukla olan sahne sembolik hale geliyor. Çünkü ilk kez ikisi de kendilerini sadece bir çift olarak değil, potansiyel bir aile olarak görüyorlar. Cihan için bu geleceğe dair içsel bir kararlılık anı, Alya içinse bu rolü üstlenebilecek bir erkeğin yanında olduğunun teyidi. Aynı zamanda malikanedeki olaylar Alya'da bu yerin sürekli gizli bir tehdit ve psikolojik rahatsızlık taşıdığı hissini pekiştiriyor. İlk bakışta küçük gibi görünen olaylar bile, onun güvensizliğini ve ortamın kendisi veya sevdikleri için güvenli olmadığına dair inancını güçlendiriyor. Bu daha sonraki kararlarını şekillendiriyor ve bu mekandan uzaklaşma arzusunu açıklıyor. Kaçırılma olayı ise her şeyi değiştiren keskin bir dönüm noktası oluyor. Bu durum hikayenin dramatikliğini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda risklerin çok daha yüksek olduğu gerçek bir tehlike aşamasına da taşıyor. Cihan için bu sadece bir tehdit değil, en büyük korkusuyla doğrudan bir yüzleşme. Alya'yı kurtarmak sadece fiziksel bir rahatlama değil, aynı zamanda aralarındaki bağı daha da güçlendiren duygusal bir dönüm noktası oluyor. Yaşanan kayıp korkusu ve onu neredeyse kaybetme anı, tavrını değiştiriyor ve bu bağı daha da değerli kılıyor. Bundan sonra aralarında sadece yakınlık değil, birbirleri için ne kadar önemli olduklarının derin bir farkındalığı da oluşuyor. Bu olaylar ayrıca dinamiklerde büyük bir değişimi de vurguluyor. İç çatışmalardan ve kıskançlıklardan dış koşullara karşı ortak bir mücadeleye geçiş. Ve bu dönüşüm daha sonraki gelişmeyi belirliyor. Artık soru, birlikte olup olmayacakları değil, birlikte baskıya dayanıp giderek daha tehlikeli hale gelen tehditlerin üstesinden gelebilecekler mi?